Mikrobiyota ya da işte genel bakteri ve vücut sağlığı diye düşündüğümüzde nereye baksak siz çıkıyorsunuz sevgili hocam. Çok teşekkür ederim güzel takdiminiz için. Çocukluk yaşlarında nasıl önlemler almalıyız ki büyüdükleri dönemde hem bilinçli olsunlar hem de daha sağlıklı bir birey olsunlar? Şimdi hikaye aslına bakarsanız anne karnında başlıyor. Pek çok hasta geliyor. Evet. İşte diyor ki şu dişimi birinci çocuğumda kaybettim, Evet. şu dişimi ikinci çocuğumda kaybettim. Eğer anne adayıysa çalıştığımız kişiler mutlaka ağızın buraya uygun bir probiyotikle, oral probiyotik diyoruz bunlara da Zafer Hocam, buranın desteklenmesini öneriyoruz. Mikrobiyota ile ilgili testler yapılıp eksik olan bakterilerin tamamlanmasına yönelik yapılacak işlemler hayati önem taşıyor diyoruz. Hani bir laf var ya, doğduğun ev kaderindir. Biraz doğduğu anne kaderine dönüşüyor. Ama aslında biz orayı bilerek yönetirsek bu çok ciddi bir koruyucu hekimlik çalışması oluyor. Diş hekimliğinde de tıbbi alanda da. Merhaba değerli izleyiciler. Sağlığınla Gülümse adıyla yeni bir programa başladık. Ama bugün ne yapıyoruz? İkinci bölümünde çok değerli bir konuğumuzu konuk ediyoruz. Biz diyoruz ki diş hekimliği sadece diş hekimliği değildir. Diş hekimlerinin yaptığı tedaviler ve bilinçlendirmeler, hijyen tedavileri, ağız içi çürük tedavileri, diş eti tedavileri, implantoloji, endodonti, bütün bu bölümlerle beraber bakteri kolonilerini yok edip vücuda sağlık için zarar veren kötü bakterileri uzaklaştırarak biz aslında genel vücut sağlığımıza çok önemli katkılarda bulunabiliriz. Aynı zamanda bağırsak sağlığıyla, vücut sağlığıyla beraber ağız sağlığında bir bütün olduğunu görüyoruz. İşte bu noktada sizleri bilinçlendirecek önemli bir programa başlıyoruz sevgili Meltem Hocam'la beraber. Ben mikrobiyota ya da işte genel bakteri ve vücut sağlığı diye düşündüğümüzde nereye baksak siz çıkıyorsunuz sevgili hocam. Bu konularda sizinle görüşmek istiyoruz bugün. Teşekkür ederiz. Teşrif ettiniz, buyurdunuz, geldiniz, şeref verdiniz. Sizi tabii öncelikle pek çok kişi tanıyor ama tanımayan kişilerle ilgili de ben şu anda Gazi Üniversitesi'nde öğretim görevlisi olduğunuzu biliyorum. Ana bilim dalı başkanlığı yaptınız. Evet. Ve Mikrobiyota Derneği'nde kurucususunuz. Evet. Şu anda kurucularındansınız. Evet. Biraz daha kendinizi açarak anlatır mısınız lütfen? Çok teşekkür ederim. Davetiniz, güzel takdiminiz için. Güzel sözlerinize çok teşekkür ederim. Ben esasen tıp fakültesini bitirdim. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesini. Sonra Gazi Üniversitesi'nde klinik mikrobiyoloji ihtisası tamamlayıp genetik ve klinik psikoloji alanlarında doktora eğitimleri tamamladım. Ama mesleki hayatımın en önemli kısmı bu bağırsak mikrobiyomu. Yani bizimle yaşayan mikrobiyota, bizimle yaşayan bu bakterilerin, mikroorganizmaların tanımlanması ve sağlığımızı nasıl yönetiyor bunu anlamak üzerine aslında daha çok odaklanarak geçirdim diyebilirim. Şu anda Gazi Tıp Fakültesi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı'nda öğretim üyesi olarak çalışıyorum. Ama bir taraftan da bu bağırsak mikrobiyomu üzerine de tabii kişiselleştirilmiş analizler ve modülasyon dediğimiz bu mikrobiyom nasıl yönetilebilir? Bütün profesyonel çalışma alanım buna odaklandı. Mikrobiyota ve Probiyotik Mikrobiyom Derneği'nin de kurucu üyesiyim ve şu andaki yönetim kurulu başkanlığını yapıyorum. Çok ciddi bir akademik kadroyla çalışıyoruz. Bu derneğin en önemli özelliği, daha önce de başka oluşumlar içinde hizmet vermeye çalıştık, multidisipliner olması Zafer Hocam. Tıp hekimleri, diş hekimleri, eczacılar, diyetisyenler, biyoinformatik, biyoloji alanında çalışan gıda mühendislerimizle beraber daha da farklı ilişkili mesleki grupları da içeren bir toplulukla kongreler yapıyoruz. 4. kongremizi tamamladık. Çeşitli çalışmalar yapıyoruz.
akademik, bilimsel, kanıta dayalı, bizim için ilim bilimdir yolumuz tabii ki. Bir yolla bütün bu bir aradalığı ortaya koymaya çalışıyoruz mikrobiyomla ilişkili. Çok güzel. Zaten bu yaptığınız son kongrenin seslerini de aldık bizler. Çok başarılı olmuş. Çok O teşekkür yönden de ederiz. tebrik ediyorum. Çok teşekkür ederim. Sorularıma başlarken ilk önce tabii işin temelinden girmek gerekiyor. Yani hamilelik sürecinden itibaren daha doğmamış bebeğimizi biz hangi yollarla daha sağlıklı bir birey haline getirmesine bu süreçlerde destek olabiliriz. Ve sonrasında da çocukluk yaşlarında nasıl önlemler almalıyız ki daha büyüdükleri dönemde hem bilinçli olsunlar hem de daha sağlıklı bir birey olsunlar. Evet, tabii çok önemli. Hepimizin de çok ilgisini çekiyor. Çünkü aslında bir sağlık sigortası gibi bir şey sorduğunuz soru. Ama önce müsaadenizle bunlar nereden geliyor bir onu söyleyelim. Ondan sonra da burayı nasıl yönetmemiz gerekiyor? Çünkü şu anda dünyanın sağlık yönetiminde en ilgisini çeken konuların başında mikrobiyom geliyor. Herkes burayı anlatıp yönetmeye nasıl yapabiliriz buna odaklanmış vaziyette. Şimdi hikaye aslına bakarsanız anne karnında başlıyor. Anne karnında 3. trimester, 3. son ayda annenin karın içi basıncının da artmasıyla bakteriyel translokasyon, geçiş diyoruz. Ve bebeğe o sıkı bağlantı proteinleri de hafif böyle rahatlamaya başlayınca bebeğe bir kolonizasyon başlıyor. Bebeğin daha henüz doğmamış yeni fetüs döneminde anne karnı içinde bu küçük kolonizasyonlar başlıyor. Tabii bizim yine çok ilgimizi çeken bu gebelik sürecinde bir husus var ki annenin oral mikrobiyomu, ağzının içindeki mikroorganizmalar ve plasentada da bir mikrobiyom olduğu tespit edildi. Zaten de öyle yola çıkıldı. Bu acaba daha doğmadan mı yerleşiyor bu bakteriler veya mikroorganizmalar diye. Annenin oral mikrobiyomu ve plasental mikrobiyom çok birbirine benziyor. Müthiş. Bu değil mi? Yani sizin Müthiş. özellikle sizin alanınızın çok ilgisini çeken bir husus olmalı diye düşünüyorum. Çünkü gebe sağlık yönetiminde aslında yeni doğanın sağlık yönetiminin en önemli basamağı annenin ağız sağlığı da olmuş oluyor bir taraftan. Evet. Şimdi doğum şekli hep çok atfedildi. Yani bundan sonraki süreçte hani ilk hatları aldık. Annenin tabii beslenmesi, kullandığı ilaçlar vesaire önem taşıyacak. Doğum şekli üzerinde şu anda sezaryenle doğum istemediğimiz bir doğum şekli. Çünkü aslında sonraki dönemde otoimmün hastalıklar, alerji, intoleranslar, kilo, erken kilo alma gibi obezitelerde daha ziyade bu sezaryen doğumların sebep olduğu anlaşıldı. Ve yine erken antibiyotik kullanımı çok fazla, yani ağız içinde bunun olumsuz etkilerini biliyoruz. Bazı ilaçların özel etkilerini biliyoruz ama burada bizim aslında gördüğümüz bağırsak mikrobiyomunda kayıplar oluyor. Ve bazı bakteriler, önemli bakteriler kaybediliyor. Şimdi gayet tabii bir bakteriyel hastalık olduğunda antibakteriyeller, antibiyotikler veriyoruz ama o sürecin de doğru yönetilmesi gerektiğini, mutlak surette herkesin, yani bir probiyotiklerle restorasyon olması gerektiğini bilmemiz lazım. Şimdi yeni doğandan başlayan bu sağlık yönetimi demek ki doğum şeklini de daha öncesinden gelen, anneden de miras gelen. Çünkü biz acaba burayı yönetmezsek ne olur? Çünkü annede baskın hatlar. Diyelim annenin bir otoimmün hastalığı var. Geçiş ana hatlar, biz buna core mikrobiyota diyoruz. Baskın. Anneden gelenlerin 7-8 yaşta bir temel grup oluşturduğunu biliyoruz bireyde. Ve o etkileme süreçlerinde doğum şeklini söyledik, antibiyotik kullanımı ve beslenme. Tabii beslenme, ilk anne sütüyle beslenmeyi çok destekliyoruz ve çok öneriyoruz. Bizim özel, önemli bifidobakteriyum dediğimiz gruplar yerleşmeye başlıyor bebeğe. Sonra katı faza geçtiğimizde aslında böyle dengeli, sebze, protein ağırlıklı bir beslenme yeni doğandan sonraki süreçlerde de önemli. Eğer burada katkılı,
kutulu gıdalar, işte batı tipi beslenme dediğimiz şeker, çikolata vesaire gibi gruplar, yağlar, patates kızartmaları, bu fast food gruplarının çok tüketilmesi bağırsağın da olumsuz yönde etkilenmesine sebep oluyor. Yani biz ana hatlarımızı aslına bakarsanız bu küçük yaşlardan itibaren edinmeye başlıyoruz. 7-8 yaştan sonra da bunlar yine sizin beslenme alışkanlıklarınız, geçirdiğiniz hastalıklar, kullanılan ilaçlarla beraber farklı, artık sizin sağlık yönetiminizde ana merkez. Şu anda bağırsaklar için ikinci beyin tanımları kullanılıyor biliyorsunuz. Ve bu eksen olarak çalışıyor. Yani bağırsak mesela ağız ekseni, bağırsak deri ekseni gibi, bağırsak beyin ekseni gibi sağlık yönetiminde çok önemli bir yerde bizim merkezimizde yer almış oluyor. Bağırsaktaki mikroplarımız. Pek çok hasta geliyor, bayan hanımefendiler. Evet. İşte diyor ki şu dişimi birinci çocuğumda kaybettim, Evet. şu dişimi ikinci çocuğumda kaybettim. Halbuki ben de şunu anlatıyorum kendilerine. Bir kere o dönemdeki doğru bakım teknikleri olması gerektiği bir. Hamilelik öncesi ağız bakımının mutlaka elden geçmiş olması gerektiği ve aynı zamanda bu dönem içerisindeki mide refleksinin daha güçlü olmasından kaynaklı işte kusma refleksiyle beraber ağızdaki bakterilerin üremesine uygun ortamların olması ve o refleksten dolayı da doğru fırçalama tekniklerinin kullanılamaması. İşte aslında bu dönemde iyi fırçalanamadığı için hem dişler kaybedilebiliyor ama aynı zamanda flora bozularak çocuğun da geleceğine yönelik demek ki sağlıklı sonuçlar ortaya çıkıyor. Çok doğru. O yüzden biz şimdi tabii bağırsak üzerinden sağlık yönetiminde eğer anne adayıysa çalıştığımız kişiler mutlaka ağzın buraya uygun bir probiyotikle, oral probiyotik diyoruz bunlara da Zafer Hocam, buranın desteklenmesini öneriyoruz. Çünkü aslında bahsettiğiniz üzere bir kere o gebelik süreci de özel bir süreç olduğu için ağız sağlığı birkaç kere önem kazanmış oluyor. Biz eksik bakteriyi yerine koymak zorundayız. Yani mikrobiyomun bir kuralı var. Tespit edeceksiniz. Tespit, teşhis, sonra tedavi yaklaşımları gelecek. Yani ezberden hareket etmek istemeyiz biz hiç mikrobiyom meselelerinde. Ama ağız içinde de aslında biraz daha bildiklerimiz daha rahat hareket edilebilecek noktada, öyle söyleyeyim. Probiyotiklerle, ağız probiyotikleriyle desteklenmesini gebelerin mutlaka öneriyoruz. Tabii ki o sağlık sizin önerilerinizle beraber iyi bakterilerin de devrede olması gerekiyor. Çünkü bir şey söyledik ve çok önemli. Plasenta ile de çok benzerlik taşıyor. Ve ağız oral mikrobiyomu dediğimiz ağız bakterileri, ağız mikroorganizmaları, sadece bakteriler yok tabii. Fajlar var, mantarlar var, farklı mikroorganizma grupları var. Bunlar da ağızda bizim bu mikrobiyom anlamında çok özel ilgimizi çekiyor. Oral mikrobiyom dediğimiz alan aslına bakarsanız. O zaman özetlersek Evet. hamilelik sürecinde tabii ki bir jinekolojik kontroller çok önemli. İşte öncesinde bir diş hekimi üzerinden ağız sağlığı kontrol önemli ama aynı zamanda da mikrobiyota ile ilgili testler yapılıp eksik olan bakterilerin tamamlanmasına yönelik yapılacak işlemler hayati önem taşıyor diyoruz. Çünkü aslında sağlık sigortası gibi bir şey. Yani birey yoksa aldığı o miraslar ve yaşadık, yani işte o beslenme ve işte antibiyotikler vesairelerle bir yerde, hani bir laf var ya, doğduğun ev kaderindir. Biraz doğduğu anne kaderine dönüşüyor. Ama aslında biz orayı bilerek yönetirsek bu çok ciddi bir koruyucu hekimlik çalışması oluyor. Diş hekimliğinde de tıbbi alanda da bütün hekimlik uygulamalarında koruyucu hekimliğin en önemli noktalarından bir tanesi mikrobiyomun yönetimi. Çünkü bir sağlık sigortası gibi oluyor aslına bakarsanız. Aslında işte problem olmadan önlemeye yönelik Evet. en başta söylediğimiz konu. Kesinlikle. Şimdi bir de ağız sağlığı ile ilgili çok iyi bakıyorum diyen kişilerde bile bazen işte periimplantitisler, periodontal problemler, yani diş ya da implant çevresi enfeksiyonlarla karşılaşılabiliyor. Bunu ağız florasını toparlamak yetmeyebiliyor. Tabii ki ağız ve bağırsak florasında birbiriyle dengeli olduğunu düşünüyoruz. Şimdi bu tip durumlarda bağırsak florası üzerine yapılacak düzenlemelerin aynı zamanda ağız sağlığına da katkısını ters bir mantıkla
değerlendirebilir miyiz? Bu konuda neler söyleyeceksiniz? Çok güzel bir soru. Çok da kritik bir vurgu olacak. Çünkü aslında eksen ana merkez bağırsak olarak çalışıyor. Biz her ne kadar şimdi en kalabalık kısım bağırsak mikrobiyotası ve bunu takip eden oral mikrobiyota. Fakat bağırsak üzerinde bir düzenleme yapmazsanız hiçbir şeyi tam olarak düzeltemiyorsunuz. Ve burada aslında biyofilm diyoruz biz. Diş hekimleri Tabii. de çok kullanıyor bu tanımlamayı, biliyorum. Buradaki matriksteki bakteri popülasyonu veya mikroorganizma, sadece bakteri değil, onu hep vurguluyoruz. Bağırsaktan gelen mikroorganizmalarla da oluşuyor aslında. Tabii. Sadece ağız değil. O yüzden eğer bağırsaklarda bir dengesizlik varsa ne yaparsanız yapın kısıtlı etkide kalıyor. Sistemik hastalığın zaten ana biyobelirleyicileri hem bağırsakta hem de oral mikrobiyotada tespit ediliyor. Hastalık belli. Mesela bir otoimmün hastalık varsa bağırsaktaki biyobelirleyici ile ağızdaki biyobelirleyici aynı bakteri. Çünkü aslında bu hem bizim kendi içimizden bir otolog yerleşme oluyor, akış oluyor ve aslında da orayı anladığın zaman kalabalık orduyu ilişkili bütün eksenleri daha rahat tedavi ediyorsunuz. Yani ilişkili bütün branşlar da bir arada çalışınca çok daha faydalı sonuçlar elde ediyoruz. Bu mikrobiyota meselesinde bu bir şemsiye gibi multidisipliner çalışma çok önemli. Yani bağırsak doğru ortaya konulacak ama mesela bir diş hekimi ile birlikte çalıştığınızda ağız sağlığında ikisi beraber hem bağırsak mikrobiyomu hem oral mikrobiyomu yönetme şansınız oluyor. Ve daha hastalık oluşmadan veya da koruyucu önlemler devreye girdiğinde mikrobiyom açısından ana hastalığın tedavisinin desteği oldukça merkeze doğru kaymış oluyor. Yani artık destek olmaktan da çıkıyor. Bu modülasyon diyoruz aslında buraların iyileştirilmesine ve bağırsakla bir arada gitmesi tabii çok hız kazandırıyor. Hem tedavilerin yönetimine hem de aslında daha ileri tanılara da oradan tespit ettiğimiz bakterilerle daha farklı sistemik hastalıklara bir ağzın rezervuar olabileceğini, kaynak olabileceğini biliyoruz, görüyoruz ve böyle bir ciddi bir sistemik hastalık ekseni yaklaşımı var tabii ki mikrobiyomda. Şimdi ben çok genç bir diş hekimiyken bize fakültede öğretilenler işte diyabet varsa işte şunu dikkat edin, işte şu seviyenin üzerinde kan şekeri yüksekse işlem yapmayın gibi yorumlar geliyordu. Benim yıllar önce böyle bir hastam geldi. Geldi, dişi çekilmesi lazım. Hiç unutmuyorum, Profesör Doktor Ali Büker, o zaman çok ünlü bir diyabet uzmanı, endokrinolog. Hastayı gönderiyor, ben bakıyorum. Ya diyorum, sizin diyabet seviyeniz yüksek, gönderiyorum. Gidiyor. En sonunda hoca bana telefon açtı. Genç doktorum, genç meslektaşım. Sen onu çekeceksin ki ben bunu düzelteyim. Bu bana öyle bir öğretici oldu ki sonraki meslek yaşantım içerisinde beni gerçekten şu anda pek çok sistemik hastalığa sahip olan hastaların adreslerinden birisi oldum. Çünkü o yönde farklı incelemeleri yapma imkanı elde ettim. Şimdi o zaman şuradan yola çıkarsak, bizim ağız içerisindeki bazı enfeksiyonları ya da sebepleri ortadan kaldırdığımız zaman sistemik hastalıklarımızın üzerindeki etkisini nasıl pozitif yönde etkileriz ve bu konuda nasıl bir yorum yapmamız mümkün olacak? Şimdi burada yine çok can alıcı bir noktaya giriyoruz. Bu mikrobiyom bütün ezberleri değiştiriyor Zafer Hocam. Şöyle, biz eskiden kanı steril zannederdik. Yani kan sterildir bildiğimiz, değil mi? Böyle bir klasik bir bilgimiz var. Fakat şu an biz kan mikrobiyomu ve kan mikrobiyotasını konuşuyoruz. Ne demek? Artık kanın içinde mikroorganizmaların geçtiğini, hani sporadik ve transiyende dışında kanda yaşayabileceklerini de göstermeye başladık. Ve bunun en önemli kaynaklarından bir tanesi ağız ve ince kapillerlerden aslında o kanamalar oluyor ya, sık sık da, yani en sağlıklı ağızda bile başa gelebiliyor. Tamam. Sizin profesyonel alanınız. Ve bu aslında oradaki akıştan da çok içerik kaçış olduğunu görüyoruz. Yani ağız ciddi bir rezervuar. Bakın o kanamalarla mikroorganizmanın kana geçtiğini söylüyoruz aslında. Doğru. Şimdi ağızda artık başta bazı hastalıkların tamamen ağızdaki bakterilerle ilişkili, yani bakteri biyobelirleyicileri olduğu tespit edildi. Hangi hastalıklar gibi? İşte biraz önce bahsettiğiniz şeker hastasında olduğu gibi. Kardiyometabolik hastalık grubunda öne çıkan bazı bakteriler var ismen.
Otoimmün hastalıklarda hem bağırsakta hem ağızda bir tane bakteri var, çok meşhur. Onun ismini telaffuz edelim. Provetella copri diye bir bakteri var. Bunu bağırsakta da tespit etseniz bu artık şeyi çok yüksek, kanıt düzeyi çok yüksek. Tespit ettiğiniz anda otoimmün intolerans hastalıklar bağırsak açısından, ağızda da tespit etseniz otoimmün intolerans hastalıklar. Şimdi bunun rezervuarı neresi? Diyorum kanda da dolaşıyor, bağırsakta baskınlık varsa ağızda da baskınlık olmuş oluyor. Biz zaten eksenleri birbirinden de ayırt edemeyiz. Yani orası otonom çalışıyor, orası başka çalışıyor değil. Ağızda artık bizim geldiğimiz noktada bu saydığım hastalıklar, otoimmün hastalıklar, kardiyometabolik hastalıklar, kanserlerde çok üzerinde duruluyor. Diyabet zaten kardiyometaboliğin içinde. Aterosklerotik giden gruplarda, mesela ateron plağının bazı bakteriler daha kolonize oluyor ise ağız içinde özel bir metabolit var. Onu daha çok yaptırdı. Trimetilamin enoksit diye bir şey var mesela. Onun üretimiyle ilgili bakteri gruplarının daha yoğun olduğu gösterildi. Buradan toparlayacak olursak, ağızın içindeki bakteriler de bizim sistemik hastalıklara yatkınlığımızla ilgili çok ciddi ipucu veriyor ve buranın sağlığının yönetimi de aslında bizim genetik olarak yatkın olduğumuz hastalıklardan korunmamıza sebep oluyor. Buna da epigenetik diyoruz aslında. Şimdi epigenetiğin ne olduğunu bir hatırlayacak olursak, epigenetik genin dizilimini değiştiremezsiniz. Genin bir dizilimi vardır. DNA'mızdan bahsediyorum. Bunun ama ifadelenmesini değiştirebilirsiniz. Ve epigenetik yönetimdeki en büyük güç aslına bakarsanız mikrobiyotanın besinlerle ve metabolizma sonucunda ortaya çıkarttığı metabolitleridir. Bu metabolit gidiyor geni ya ifadelendiriyor ya ifadelendirmiyor. Mesela gidiyor ya bir tümör süpresör gen üzerinde aktif çalışıyor veya inaktif çalışıyor. İnaktif çalışınca şimdi pankreas kanserlerinin, kolorektal kanserlerin önemli biyobelirleyici tespiti oldu ağız içinde. O yüzden şimdi işin yine yönetimine gidecek olursak, peki biz bunları bildik, çok güzel. Araştırmalarda gösteriyoruz, çok güzel. Klinik olarak uygulayabilir miyiz? Uygulayabiliriz. Tespit, teşhis ve ondan sonra yönetime geçeceğiz. Burada tespit ettiğiniz zaman daha henüz hastalık tam somatize olmamış oluyor. Yani gelişmemiş ve ortaya çıkmamış oluyor. Çünkü işin içinde yönetim genetik olarak da devam edecek ki oradan. Yani onun birçok biyokimyasal yolu, fizyolojik yolu devreye girmiş olacak. Daha oluşmadan biz burada sağlıklı tutabilirsek mikrobiyotayı. Çünkü bağırsaktaki mikroorganizmalar bizden 1,5 misli fazla sayıda hücrelerin, bütün hücrelerimizden. Bunların dünyasında ne olduğunu anlamamız lazım. Ağız içi de ikinci kalabalık ordudur. Neredeyse vücut hücrelerine yakın yine bakteri. Küçücük gözüküyor ama bir sürü yerin giriş kapısı gerçekten de. Yani mikrobiyom meselesinde de çift yönlü çalışma da var. Yani bağırsak ve oral arasında, ağız arasında. Oralden de etki oluyor illaki. Çünkü aslında daha basit işte sindirime gittiğinizde parçalanma ve aşağıda da mikroorganizmaların en son metabolitine götürdüğü yerde yine sağlıklı bir ağız florası gerektiriyor. Sindirim süreçlerinde de. O yüzden ağız mikrobiyotası, ağız mikroorganizma topluluğunun sağlığı, yani siz ağız hastalıkları olarak daha çok belki mesleki konsantre oluyorsunuz ama tabii şu anki konuşmamız tamamen sistemik entegrasyon üzerine, bu müthiş bir şey. Ağız, diş eti hastalıkları vesaire, yani her türlü çürükler, dişle ilgili bütün problemler açısından da primer bir önem taşırken aslında daha büyük objektifteki önem sistemik hastalıklarla olan ilişkisi ve yönetimi olmuş oluyor. Hastalar geldiği zaman genellikle toplumda çevirin yoldan geçen 100 kişiyi herhalde en az 80-85'inde bir periyodontal ileri ya da çok erken aşamada problemler oluyor. Maalesef toplum içerisinde böyle bir durum var. Özellikle Türkiye gibi ülkelerde. Şimdi bizler sadece yaptığımız basit bir diş taşı temizliğinden sonra bile ki öyle kalmıyor, daha ileri tedaviler yapıyoruz. Ağız içerisindeki doku görüntüleri,
o söylediğiniz kapiler kanamalar, Evet. o tür etkilerin çok azalmış olduğunu görüyoruz. Aslında genel sağlığımız açısından diş hekimlerinin üzerine düşen görev gerçekten Doğru. çok fazla. Bunun dışında artık ben diş hekimliği tedavilerinde de fizyolojik iyileşmeye çok inanan ve bunu uygulayan bir yaklaşım içerisindeyim. Şöyle ki biz uzun bir süredir diş eti hastalıkları olan hastalarımızda ileri seviyedeki normalde pek çok meslektaşımın ameliyat yaparak tedavi ettiği vakalarda bu söylediğimiz bakterileri ve farklı etkenleri diş çevresi üzerinden ve diş eti çevresinden lazer uygulayarak, biz erbiyumyak lazer diye sert doku lazerleri kullanıyoruz bu anlamda. Uygulayarak uzaklaştırdığımız zaman diş kök birleşim noktaları da dahil açısal tüm kemik erimelerini vücudun kendisini tamir ettiğini görüyoruz. Çok güzel. Bunun yanında yine diş kök kanal tedavileri yaparken normalde ulaşılamayacak yan kanallara lazer etkisiyle, onun ayrı bir tekniği var yine erbiyumyak lazerle, en ulaşılamayacak noktalara ulaşarak o bölgeleri doldurduğumuzda kocaman kistlerin bile iyileşebildiğini görüyoruz. Yani o söylediğimiz bakterilerin bölgesel etkileri bile çok önemliyken aynı zamanda bu diş eti çevresinde biriken ve kök ucunda biriken enfeksiyonların sistemik olarak vücudumuza verdiği zararı sizler çok daha iyi biliyorsunuz, zaten anlatıyorsunuz şu anda. Estağfurullah, ama işte tam da bu. Siz aslında orada o kolonizasyonu kaldırıyorsunuz. Evet. Kalkmadığı müddetçe oradan otoinekülasyon başlıyor. İçeri gidiyor bu sefer mikroorganizma. Yani kan dolaşımından artık ilişkili, mesela pankreas kanseri neden oluşsun? Normalde bu aksı nasıl kuracaksınız? Sistemik dolaşımda ilişkili bakteri o dokuda yerleşme, artık dokuların hepsinde olduğu gösterildi. Ve metabolitleriyle eğer olumsuz yönde ve sayısı yüksekse, mesela mikrobiyomda bir kural vardır. İyi bir bakteri çok yüksek diye, işte meşhur bakterilerden biri Akkermansia muciniphila. Şu anda bunun probiyotik preparatı stabilize ve doğru bir preparatını yakalamak çok zor. Bunu peşinen bir söylemiş olalım. Çünkü stabilizasyon sorunu var. Bu hep böyle herkesin peşinde koşuyor çünkü metabolizmayı iyi destekliyor. Glukoz regülasyonu falan onları iyi destekliyor. Fakat bakteriyi biz nöroinflamasyon dediğimiz bu nörolojik bazı özel grup hastalıklarda yüksek buluyoruz. Multiple skleroz gibi. Yani bu yükseldiği zaman bu bakterinin sayısı, bakın buradan da başka bir şeye işaret ediyorum. Probiyotikleri ne olursa olsun mutlaka profesyonel yönetimde kullanmamız gerekiyor. Çünkü iyi diye bir bakteriyi çok yükseltirseniz de iyi olmuyor, O da zarar patojen veriyor. olabiliyor, değil mi? Evet, evet. Mesela nörolojik hastalıklarda önerilmiyor bu bakteri. Şuraya gelelim. Yani ortalama değerde olması gerekiyor iyi bakterilerinde. Bakteri pankreas kanseri olayına geri dönecek olursak, istemediğimiz düzeylere gelince, patojenler karışınca kana ve orada yerleşince böyle bir eksenden hastalık oluşmaya başlıyor. Kaynak nereden? Ağızdan gitti mesela. Biz o yüzden ağızdaki biyobelirleyicilerin peşindeyiz. Tespit edeceğiz ki bu hasta bunun adayı olabilir. O zaman önleyici tedaviyle aslında korumuş oluyoruz hastayı o süreçlere girmeden önce. Yani şu an zaten gerçekten herkesin yapmak istediği mikrobiyom üzerinden teşhis ederek yönetime gitmek. Oralde çok ilgimizi çeken kalabalık bir alan ve biyobelirleyicileri de doğru eşleşiyor hastalıklarla. O hastalıklarda bunlar büyük grup çalışmalarla ortaya konmuş oluyor. Evet, aterosklerozda bu bakteri ağız içinde ilişkilidir. Biraz önce telaffuz ettiğimiz Prevotella copri artık çok kendini kanıtladı. Otoimmün hastalıklarda direkt Porphyromonas gingivalis diye bir özel bakteri var. Romatizmal hastalıklarda biyobelirleyici. Ağızda tespit ediliyor, kişinin destrüktif romatizmal hastalıkları var gibi. O yüzden bizim hem bu multidisipliner çalışma alanları bizim için de çok önem taşıyor. Hem de sağlık yönetiminde tek sağlık diye bir kavram var. Yani her şey aslında tek bir bakış açısından gidiyor. Her şey aynı şeye hizmet ediyor. Mikroorganizmalar. Şimdi ben bağırsak mikroorganizmasıyla uğraşıyorum. Siz ağızla uğraşıyorsunuz. Bunlar her yerde. Yani bu entegrasyonların sağlanması gerekiyor sağlık yönetiminde de. Şimdi hocam bizim tabii her zaman ağız içerisindeki temel hedefimiz
dişleri varsa periodontal problemi onu çözmek, bunu çözerken işte o kolonileri yok edeceğiz her halükarda. Evet. İşte kök uçlarında problem varsa orada bakterinin üremeyeceği hale getirecek çözüm üretmek. Eğer ağızda bir çürük varsa bu da bakteri kökendir. Onun da ağızda kalmaması lazım. Vücuda dağılmadan onu da çözmek gerekiyor. Ama bazen öyle hastalar geliyor ki bize, biz o dişleri çekmemiz gerekiyor. Evet. Şimdi böyle bir durumda eskiden ne yapılırdı? Dişler çekilirdi, aman orada bakteriler var, bakteriler uzaklaşsın. İşte orada implant yapılacaksa implant, hareketli protez yapılacaksa bunlar yapılmadan önce mutlaka bir bekleme süreci verilirdi. Ne kadar? Şu anda bile dünyanın pek çok yerinde 6 aya kadar bekletilen hastalar var. Bu hastalar açısından çok yıpratıcı bir süreç. Düşünün ki Almanya'da yapılan bir çalışmaya göre hayatınızdaki en şok olduğunuz, en mutsuz olduğunuz an hangisi dedikleri zaman ilk hareketli protezi taktığım diyenlerin sayısı %13,5. Şimdi böyle bir durumun yok etmek lazım. Şimdi dünyada da uygulanan, bizim de 16 yıldır uyguladığımız bir teknik var. Dişleri çekiyoruz, çeker çekmez implantları yapıyoruz. Hemen üzerine sabit diş takıyoruz. Ve bu gittikçe gelişen bir yol. Ama burada da yine aslında doğru teknik uygulanmazsa, yani bakterileri uzaklaştırma tekniği doğru uygulanmazsa diş etinin altında kalan bakteriler, ağız içerisinde koloniler yine bir handikap oluşturacaktır. Dokunun kendini onarması mesela, değil mi? Yani mutlaka oradaki mikrobiyomun sağlıklı olması gerekiyor. Asiditenin sağlıklı olması gerekiyor sizin profesyonel alanlarınız. Aksi takdirde oradaki yara onarımı da veya doku onarımı da gecikiyor. Şimdi size bir bilgi vereceğim. Biz 16 yıl, hatta biraz daha geçtidir. Bu dişleri çeker çekmez yine oraya erbium yak lazerle hem granülasyon dokularını uzaklaştırma hem de ama daha önemlisi kemiğin 0,4 mm derinliğine kadar dezenfekte eden ve oradaki bakteri kolonizasyonunu yok eden bir teknik uyguluyoruz. Bu tekniğin sonrasında düşünün ki 20 tane diş çekiliyor, 16 tane, 15 tane diş çekiliyor, 12 tane implant yapılıyor ve hasta ertesi gün geliyor diyor ki benim niye ağrım yok? Biz orada hem bakteri kolonizasyonunu ortadan kaldırmış oluyoruz hem de vücudun atması gereken herhangi bir artık bırakmadığımız için vücut bunu tolere ediyor. Diyor ki benim doğalım bu. Dolayısıyla da böyle bir teknik sonrasında hastaların hem iyileşmesi çok hızlı oluyor. Ertesi günden itibaren inanılmaz bir iyileşme meydana geliyor. Hem de vücuda yönelik riskleri ortadan kaldırmış oluyorsunuz. Şimdi biz yaptığımız tüm son kurslarda, eğitimlerde de hep şunu anlatıyoruz. Diyoruz ki erbium yak olmasa bile değişik tekniklerle mutlaka oradaki bakteri kolonizasyonunu uzaklaştırın. Yani bu yeri geliyor ozonla olabilir, yeri gelir diyot lazerle olabilir, yeri gelir fotodinamoterapi lazerleriyle olur ama hem granülasyon dokularının mutlaka uzaklaştırılması hem de derin dezenfeksiyon mutlaka yapılıp oradaki bakteri yoğunluğun uzaklaştırılması gerekiyor ki sağlıklı bir uzun vadeli implant ve implant üstü protez çalışmaları gerçekleştirilebilsin. Burada yine bir kritik bir noktaya gireceğim. Ben uzun yıllardır yine bu tür temizlik yaptığım için diyebilirim %97-98 hastaya sonrasında antibiyotik vermiyorum. Çoklu diş çekimlerinde bile. Bu noktadan baktığımızda antibiyotik kullanımının bize vücut içerisindeki etkilerini biraz anlatır mısınız? Tabii. Ve bu dönemde nelere dikkat etmeliyiz? Hay. Şimdi bu da bizim için çok önem taşıyor. Mikrobiyom yönetiminde antibiyotikler çok özel bir yerde. Sebebi bizim aslında bir tabii bakteriyel hastalık olduğunda öncelikle orada bir bakteriyel enfeksiyon olursa biz antibiyotik kullanıyoruz. Enfeksiyon olursa, kolonizasyon değil. Şimdi bizde iki kavram var. Bakteriler oraya yerleşebilir ancak belli sayıya gelip de enfeksiyonun kriterlerini işte püe oluşturacak, iltihap olacak vesaire ve enfeksiyon hastalığı olursa antibiyotik tedavisi gerekiyor bakteriyelse.
Şimdi eğer bu koşul yokken antibiyotik verirseniz, şimdi birazdan söyleyeceğimiz birçok aslında sıkıntılı noktası, bu antibiyotiklerin hastalığı ortadan kaldırması tabii ki tıbben istediğimiz bir şey. Ama yararlı bakterileri de kaybediyoruz. Tabii. Şimdi bir kolonizasyon için biz kullanmıyoruz antibakteriyel. Ne zaman ki enfeksiyon hastalığı olur, o zaman mecburen kullanacağız gayet tabii. Fakat burada da yönetimini iyi bilmemiz gerekiyor. Ne demek yönetimini iyi bilmek? Şimdi biz sistemik hastalıklar veya boğaz içi hapse de olabilir. Orada kullanmak mecburiyetindesiniz. Ama sizin bahsettiğiniz gayet doğru bir yaklaşım. Çünkü o sırada ihtiyaç yok. Temiz çalışıldı, dezenfektanlar kullanıldı. Yani olası enfeksiyon etkeni olabilecekleri bertaraf ettiniz. Enfeksiyon da yok. O zaman ne gerek var antibakteriyele zaten? Fakat antibakteriyel verilmesi gerekti. Vücutta bir sistemik hastalık, akciğer enfeksiyonu, bakteriyel boğaz enfeksiyonu. Hemen önerdiğimiz şu: kaybedilen sadece orada A patojen hastalıkla ilgili bakteriyi öldürmüyoruz. Orada birçok iyi bakteriyi de kaybediyoruz. Hatta burada biraz teknik olacak ama vurgulamamız lazım. Bilimsel yayınlarda makrolit grubu dediğimiz bir takım ilaçlar var ki bazen sizin alanınızda da çok kullanılıyor. Onların ciddi bir bağırsak mikrobiyota kaybına sebep olduğu gösterildi. Buranın yönetimi nasıl olmalı? Çünkü mecbur olduk ve verdik. Biter bitmez bir probiyotik, iyi bir bifidobakteriyum ve laktobasil kombinasyonu, ki bu anlamda da biz doğru probiyotik ürünleri de bilmek zorundayız. Ve o konuda da biz probiyotik rehberi çalışması var ve oradan da ulaşılabilir. Bu anlamda bütün bilimsel çalışmalarla ispat olmuş probiyotiklerimiz, öyle diyelim. Bu probiyotikleri biter bitmez bu antibiyotik tedavisi en az 8 hafta kullanmamız gerekiyor. Bakın öyle birkaç günde de bu bakterileri yerine koyamayız. Çünkü milyarlarca bakteriyle beraber yaşıyoruz ve orayı düzeltme. Şimdi bir kere probiyotik dediğimiz bakteri aslına bakarsanız mide asitinden parçalanmadan geçip bağırsağa yerleşecek ve orada belli sayıya ulaşıp iyi etkilerini ortaya koyacak. Bunun için en az 8 hafta kullanılması gerekiyor. Bu bir diş hekimliği müdahalesi de olsa, yani ağız içi apse oluştu ve antibiyotikle yönetmek zorunda kaldınız. Mutlak surette antibiyotik biter bitmez, önerimiz bu yönde genelde, biter bitmez 8 hafta, en az 8 hafta verilmesi probiyotiklerin. Eğer bu bir çocuk hastaysa, çocuk veya erişkin aslında hiç fark etmiyor da, çocuklarda biraz önce bahsettik ya, 7-8 yaşta ana bakteri sistemi oturuyor yerine. Mutlak surette hemen başlamamız gerekiyor probiyotiklere. Biz buna restorasyon diyoruz. Yani mikrobiyotanın tekrar bizim iyi bildiğimiz o probiyotiklerle onarılması ve yerine konması. Buna mutlaka dikkat etmek lazım. Çünkü antibiyotik kullanımı da birçok kayba sebep olduğu için sizin genetik yatkınlığınız neyse sistemik hastalık daha çok buna uğramanıza ve daha önemlisi en sık rastladığımız da alerji ve intoleranslar ve otoimmün hastalıklar da bunun bir skalada bir ucu. O yüzden alerjilerin de en önemli sebebi aslında erken dönem kullanılan antibiyotikler. Erişkinlerde de o yoğun antibiyotik kullanımı olmuş olabilir, bazen bakteriyel enfeksiyonlar, ama bizim tabii en imtina ettiğimiz viral hastalıklarda gereksiz kullanılması. Evet. Çünkü üst solunum yolu enfeksiyonlarının çocukluk çağında da erişkinlerde de %80'i viraldir. Vurgulayalım izninizle. Hele şimdi kış aylarındayız. Kış aylarında en çok geçirdiğimiz üst solunum yolu enfeksiyonları %80 viraldir. Bir virüse antibakteriyel vermiyoruz. Bakın, antibakteriyelin iyileştirici etkisini göz ardı etmiyoruz ama birçok iyi bakteriyi de ortadan kaldırdığını, hele gereksiz kullanımda başımıza ne işler açabileceğini de vurgulamış olalım. Üst solunum yolu enfeksiyonlarına hatta bizim önerimiz şöyle oluyor Zafer Hocam, oral probiyotik kullanımlarını öneriyoruz. Neden? Burayı, giriş kapısını sağlam tutalım ki virüsler kolonize olmasın veya bakteriler de kolonize olmasın. Çünkü sık tekrarlayan bu tonsilofaranjitlerde aslında bu uygulamaların bakteriyel enfeksiyon sıklığını %70-80 azalttığı da gösterilmiş. Yani ağız sağlığı bizim için çok boyutlu önemli. Peki bu arada bir şey söyleyeyim. Biz biraz önce ne söyledik? Testler yapılması lazım. Peki bu tür durumlarda da belli bakteri içeren probiyotikler mi vermek lazım? Yoksa herkese mutlaka test şart mı? Evet.
Bu da çok güzel bir soru. Gönül ister ki bütün işimiz gücümüz bizim mikrobiyom analizleri. Bunların daha kolay ulaşılabilir bir düzene geçmesini tabii ki bu anlamda da gerekli temaslarda bulunuyoruz. Ben sonuçta bir üniversitede akademisyen olarak çalışıyorum. Tabii ki bunlar en azından epikrizlerle özel hastaların rahatlıkla ulaşabileceği bir sisteme geçsin ama ulaşılamayacak bir yerde de değil. Onu da vurgulamam lazım. Yani o kadar değil. Mikrobiyom analizi eğer bir sistemik hastalığınız varsa yönetimi mutlaka bu analizlerle olmasını öneriyoruz. Yani bilimsel olarak. Ama bazı durumların da mesela koruyucu oral yönetimde belli başlı oral probiyotiklerden destek alınabilir. Yani hani bunun için ekstra bir çabaya girip de ulaşamadık gibi bir derde düşmememiz gerekir. Ama sistemik hastalık varsa, bakın otoimmün hastalığı var kişinin, inflamatuar bağırsak hastalığı var, kardiyometabolik bir hastalığı var veya nöroinflamasyon dediğimiz bağırsak beyin eksenini etkileyen Parkinson, Alzheimer, ağır depresyon bozuklukları, bu gruplarda veya ağır alerjiler, intoleranslar, bu skala bu şekilde gidiyor. Yani bağırsak irritable, bağırsak sendromu, inflamatuar, ülseratif kolitler vesaire. Bunların hepsinin ağız komponenti de oluyor bu arada. Ağız sağlığında da sıkıntı oluyor. Bunların mikrobiyom yönetiminde olmasını mutlak surette öneriyoruz. Çünkü her profilin artık klinik özelinde yönetim farklılıkları var. Mikrobiyom analiziyle çünkü neler söylenebilir? Hızlıca onu bir gözden geçirelim. Geçirgen bağırsağı var mı yok mu kişinin? Hangi tip inflamasyonla giden hastalık? Yani bu bir kronik inflamatuar bağırsak mı? Otoimmün profil mi? Bağırsak beyin ekseni mi? Veya kardiyometabolik grup mu? Bunları görebiliyoruz biz bağırsakta. Müthiş. Ayrıca histaminle ilgili, histamin oluşturan bakterilerden veya bu kalp damar hastalıkları ile ilgili metabolitlerden, metan profilinden, işte SIBO dediğimiz o da çağımızda çok şu anda güncel bu ince bağırsaktaki yükün artışı ile ilgili tanıları rahatça koyabiliyoruz. Şimdi kanıta dayalı olunca hem beslenme açısından, çünkü mikrobiyomun yönetimi deyince de bir, doğru beslenme, iki, doğru bakterilerle, probiyotik ürünlerle oranın iyileştirilmesi. Ve en az yine bilimsel yayınlar 6 ay gibi bir süreden bahseder. 2-3 yıla kadar da sistemik hastalıklarda devreye girmesi gerekiyor bu probiyotiklerle yönetimin. Demek ki ciddi bir hastalık varsa, sistemik bir hastalık varsa mikrobiyom profilleriyle hareket etmemiz gerekiyor. Onun dışında oral probiyotik yönetiminde aslına bakarsanız hem bu enfeksiyonların engellenmesi, hem bu tekrarlayan aftlar, işte bu halitozis dediğimiz ağız içi kokularda, diş eti de sağlığının desteklenmesinde bunları rahatlıkla önerebiliyoruz. Bunlar zaten destek ürün grubu bildiğimiz üzere. Peki onlarla ilgili biz buradan bir örnek vermemiz doğru mu, yoksa ben alayım da size soran kişilere özellikle mi onu Probiyotik ileteyim? konusunda mı? Şu anda ülkemizde belli başlı birkaç preparat var. Çok fazla oral probiyotiğimiz yok. O yüzden bakteri adıyla müsaadenizle Tabii gidelim. ki. Zaten oradan ulaşılabilir. Tabii ki. Şu an en yaygın kullanılan ve dünyada da aslında en fazla kanıt düzeyi. Biz probiyotik deyince kanıt düzeyine bakarız. Kanıt düzeyi ne demek? Çift kör randomize. Deney koşulundaysa kanıt 1. İyi tasarlanmış deney kanıt 2, uzman görüşü kanıt 3. Kanıt 1 düzeyinde en fazla atıf alan bakteri Streptococcus salivarius K12'dir. Preparatı jenerik olarak hem probiyotik rehberinden ulaşılabilir hem şeyden ulaşabilir, çeşitli kaynaklardan. Hikayesi de güzeldir o bakterinin. Bir John Teck diye bir bakteriyolog, yani aslında mikrobiyolojiyle uğraşan kişi çok sık boğaz enfeksiyonu geçiriyor. A grubu beta hemolytik streptokok enfeksiyonu geçiriyor. Diyor ki bende olmayan ve sağlıklılarda olan hangi bakteri acaba bunu engelleyebilir? Çok güzel. İşte böyle bulunuyor aslında Tabii. iyi bakteriler. Ve çok yüksek sayıda kişinin ağız ve boğaz florasından örnek alarak, bizde Streptococcus salivarius var. Streptokoklar en önemli ağız üyelerinden bir tanesi bildiğimiz üzere. Ama Streptococcus salivarius K12'nin çok özel antibiyotik diyoruz. Mesela salgıları engelliyor patojenin oraya yerleşmesini. Ve buradan yola çıkarak keşfedilmiş bu bakteri. Ve bu bakterinin preparatı var. Bu bakteri rahatlıkla aftılarda, tekrarlayan bu tonsilofaranjit durumlarında, streptokokal faranjitlerde. Çünkü şöyle,
biz eğer hastalanmadan burayı sağlam tutarsak bakın antibiyotik maruziyetinden kurtulacağız. Diş eti hastalıkları, sonuçta bu olumsuz bakteri kolonizasyonu da engelliyor bu tip probiyotik grupları. Bunlar örnek olarak verebileceklerimizin başında geliyor. Ama şu anda bir takım hazırlıkta olan gruplar da var. Laktobasil gruplarını da bekliyoruz aslına bakarsanız. Onlarla ilgili preparatlar da çıkma hazırlığında. Oral probiyotik olarak girilebilirse bu rahatlıkla ulaşılabiliyor. Evet, listelerde ulaşılabiliyor. Peki bizim çok büyük dertlerle gelen bir hasta grubumuz daha var. İşte bu immün sisteme bağlı lichen planus gibi problemler. Bunlar daha çok immün sisteme bağlı ve bizler bunu dermatologlarla ortak yürütüyoruz. Bu tür durumların tedavisinde de bu faydalı bakterileri öneriyor musunuz? %100. %100. Çünkü benim en birlikte çalışmaktan hoşlandığım grup dermatoloji. Onu da söyleyeyim. Çünkü otoimmün grupta aslına bakarsanız özellikle bağırsak mikrobiyomu desteği girdiğiniz zaman ilişkili disiplinin de işi çok kolaylaşıyor. Çünkü buradaki prensip şu. Deri mukoza hastalığı dediğiniz zaman oradaki problem ne? Asidite problemi. Bir. Bunu kim yapıyor? Oradaki laktobasiller yapıyor, difteroidler, ilişkili gruplar yapıyor. Biz eğer doğru bakterilerle buraları destekleyebilirsek dokunun kendini koruma gücünü ve bağışıklık yanıtını aslında bir takım T hücreler düzeyinde ve sitokin dediğimiz yani orayı koruyucu salgıların oluşmasını sağlıyorsunuz. Bu gruplar için ben mutlaka bağırsak analizini öneriyorum. İşte mesela bu gruptadır. Anladım. Neden? Çünkü ciddi görmemiz lazım burayı. Görüp anlayıp ona göre yönettiğiniz zaman ki bu konuda tecrübelerimiz oldukça birikti. Yani otoimmün hastalık grubunda ciddi bir şekilde ana tedaviye eş giden bir destek tedavi gücü görüyoruz. Ve iyileşme süreçlerinde de bunun birebir etkisini görebiliyoruz. Yani kanıta dayalı bağırsak yönetiminin veya ağız yönetiminin diyelim etkisi ortaya konuyor. Ama bahsettiğiniz grup önemli bir otoimmün hastalıkla ilişkili gruptur. Bağırsağa girip baktığınızda o hatları görürsünüz ve düzelttiğiniz zaman eksenler otomatik olarak düzelmeye başlıyor. Hamilelikten itibaren çocuklara, gençlere ve genel bireylere geldik. Bir de geriatrik hastalarımız var. Şimdi bu geriatrik hastalarımızda yaşam koşullarını daha ileriye taşımaya yönelik, ağız sağlığını desteklemeye yönelik nasıl bir yaklaşımda bulunmalıyız? En çok ilgi duyulan konulardan bir tanesi uzun yaşam. İşte longevity, uzun yaşam, Türkçesi, İngilizcesi. Ve aslında uzun yaşam deyince geriatrik grup geliyor tabii ki hemen önümüze. Neden bazı kişiler hani asırlık bu centenarian diye geçen gruplar yani 100 yaşını bulan 90 üstüne gidenlerin bizim mikrobiyom açısından çok özel çalışmaları yapılmış. Ve orada şunlar tespit edilmiş. Bulgar halkı. Şimdi Bulgar halkı dediğimiz halk aslında bizim Osmanlı döneminden itibaren orijinal Türk genleri ve aslında bizim alışkanlıklarımızı söyleyeceğim şu anda. Bu uzun yaşayan gruplarda ki mesela benim de babam tarafı hep oralardan. Bu kişilerin beslenme tüketiminde fermente ürünleri çok tükettiği görülmüş. İşte yoğurt, turşu ki bizim kültürümüzün en önemli parçaları değil mi? Bunların özelliği ne? Şimdi burada bir yanlış söylem var. Yoğurt probiyotik. Hemen onu da bir düzeltelim. Orada da bir zihinleri netleştirelim, berraklaştıralım. Şimdi yoğurt çok kıymetli bir fermente üründür. Laktik asit bakterisi içeren çok özel bizim de kültürümüzün ana tüketim ürünlerinden bir tanesidir. Fakat probiyotik değildir. İçinde 2 bakteri var. Streptococcus thermophilus, Lactobacillus bulgaricus de bulgarici diye 2 tane bakteri var. Bunların probiyotik olanları da var ama bunlar değil. Yoğurttakiler değil. Neden? Bakın hiç yanına bir kimlik numarası söylemedim bunların. Sadece bakterilerin adını ve soyadını telaffuz ettim. Bu bakteriler mide asidinde parçalanıyorlar. Probiyotik dediğimiz bakteri parçalanmaması gerekiyor. Parçalanıp bağırsağa geçiyor ama parçalanması değerini kaybettirmiyor. O parçalanma ürünleri de asidite oluşturuyor. Dokunun genç ve sağlıklı kalması veya toksisiteden kendini koruyabilmesinin en önemli özelliklerinden biri pH'dır, asidite.
iyi bir asit tamponatı oluşturuyor bu fermente ürünler. Uzun yaşayanlarda bu ürün tüketimlerini görüyoruz. Az yediklerini görüyoruz. Bu yoğurt gibi ürünleri, asidite ile ilişkili ürünleri, işte mesela tarhana çorbası gibi çorbalar önemli. Veya bu süt ürünü diyemeyeceğim, sütte de çünkü nazik bir nokta var. Biraz inek sütünden uzaklaştı sistem. Daha çok küçük başa doğru gidiyor. Bize daha çok uygun olduğu için o süt gruplarının. Bu beslenme alışkanlıklarında Akdeniz tipi beslenmede daha çok oldukları gözüküyor. Sebze, zeytinyağlı. Zeytinyağı çok iyi bir polifenol kaynağı. Polifenol dediğimiz grupları çok tükettiklerini görüyoruz. Ne demek polifenol? Başlıca tüketim zeytin ve zeytinyağında aslında. Ama mor olan mesela nar çok önemli bir polifenol kaynağı. Pancar, lahana, yani çok uzaklara gitmemek Koyu lazım. yeşil. Koyu olan ve mor. Yeşillikler. Evet. O ahududu, böğürtlen vesaire o grupların hepsi de bu polifenolü içeriyor. Ama en rahat tüketeceğimiz soğuk sıkım, düşük asiteli bir zeytinyağıdır aslında. Şimdi bu uzun yaşama tekrar geri dönecek olursak, bizim probiyotiklerin de babası olarak adlandırdığımız çok önemli bilim insanlarından bir tanesi Eli Metchnikov'tur. Eli Metchnikov immünolojinin babası aslına bakarsanız. Yani bu makrofajları falan bulan ve tarif eden kişi probiyotikleri de o tarif etmiş. Şöyle konferanslar yapmış. Daha genç ve daha dinç ve daha güzel olan insanlar ne yapıyor diye. Ve bunları tükettiklerini görmüşler aslında. Probiyotikleri de aslında ilk keşfeden Eli Metchnikov ve aslında geriatrinin de babası. Çünkü uzun yaşayan kişilerin esasen bağırsaklarının sağlıklı olduğunu ortaya koymuş. Yani uzun yaşamın sırrının bağırsaklarda olduğunun vurgusu 1907'lerde. Ve buradaki bozuklukların da bağırsak mikroorganizma bozuklukların da hastalıklara ve daha kısa ömre ve yaşam süresiyle ilişkili olan kısmına vurgu yapmış. Yani uzun yaşamda bizim ağız ve bağırsak mikrobiyotamızı iyi korumamız gerekiyor. Çünkü hastalık rezervuarı olacak mikroorganizmaları da aslında buraları sağlıklı tutabildiğiniz takdirde en basit kurallardan bir tanesini söyledik. Hadi herkes probiyotik aldı, almadı veya da özel yönetimde gitmesi gerektiğini vurguladık. Her probiyotik herkese olmaz. Her hastalığın probiyotiği artık farklı, o yaklaşımdayız. Klinik özelinde başka bakteriler kullanacağız. Ama en azından fermente ürün tüketimi, bu morların tüketimi, Akdeniz tipi yönünde beslenmekten çok hoşlanıyor mikrobiyota, az yenmesinden hoşlanıyor. Erişkinlere gerçekten 2 öğünü yeterli görüyoruz mikrobiyota açısından. Fakat o uzun aralıklı açlığında profesyonel danışmayla gitmesi gerektiğini, bir insülin veya glikoz irregülasyonu varsa orada sorun oluyor o uzun 16 saatlik açlıklar. Peki bu saydığınız ürünler aslında bir prebiyotik etkisiyle mi faydalı oluyor? Yani biz bir probiyotik diyoruz, bir prebiyotik diyoruz. Doğru. Onların özelliği bu mu? Hemen vurgulayalım. Bu çok büyük bilinçlendirecek ve herkese böyle hap bilgiler şeklinde bir sohbet oluyor hakikaten. Teşekkür ederim. Probiyotik bakteriden oluşan, canlı bakteriden oluşan, canlıdır. Onu da vurgulayalım. Yani o preparatı alıp test ettiğinizde canlı bakteri bulmak zorundasınız ve iddia ettiği koloni oluşturan üniteyi yapması, bakteriyi oluşturması gerekir. Bakteri koyduk bir kenara. Prebiyotik ise liftir. Ama böyle tesadüfi bir lif değil. İyi bakteriyi kuş yuvası gibi oraya yerleştirip çoğaltacak ürünlere de prebiyotik diyoruz. Şimdi prebiyotikler içinde bizim en aslında vurgulamamız gereken anne sütü en güzel prebiyotik bebeklik döneminde. Erişkinlerde muz, soğan, sarımsak, pırasa, enginar bunlar çok iyi liflerdir. Preparat olarak ise yani bunların da çünkü ürün olarak da kullanıma sunulan formları var. İnülin dediğimiz, inülin de bu hindiba kökü yani bitkisi hindiba. Fakat esası lifli olan ürünlerin hemen çoğu prebiyotik özellik taşır. İyi bakteriyi yerleştirir. Yani bizim aslında kök sağlıklı bitkiler mi? Kök bitkiler Özellikle. bir yerde de. Evet. Evet, kök turp mesela. Evet, kök bitkiler. Bizim aslında sağlık yönetiminde bu Akdeniz tipi sebze ve işte bu zeytinyağı gibi tüketimler aslında iyi bakterilerin çoğalmasını teşvik ediyor. Ve orada aslında iyi bakteriler biz bunu destek olarak da ara ara girebiliriz. Yani adı belli probiyotik ürünler işimizi kolaylaştırır. Ama iyi bakterilerin üremesini de kendi içinde hızlandırıyor bu lifler.
Hocam peki biz biraz diş hekimliğine doğru dönersek, Tabii. probiyotiklerin kemik gelişimine katkısı. Yani biz örneğin implant uyguluyoruz. İmplant yaparken de daha kaliteli bir kemik istiyoruz. Şimdi tabii ki bakteriler enfeksiyon yaparak kemik kalitesini hem bozuyorlar hem azaltıyorlar. Evet. Ama biz ne seviyede olursa olsun bir kemik yapısını hem lokal olarak hem sistemik olarak artırmaya yönelik probiyotiklerden nasıl faydalanabiliyoruz? Evet. Şimdi buradaki tabii önemli konu aslında bakterilerin kalsiyum metabolizması ve D vitamini reseptörleri üzerinden yapımını arttırması. Bu anlamda da şimdi biz probiyotik deyince buna çok aslında birçok anlamı çıkartacağımız bakteriler arasından seçiyoruz. Ne demek? Probiyotiğin tam tanımını izninizle yapayım. Çünkü bu artık buradaki nokta hedefe nasıl gittiğimizi anlatacak bize. Probiyotik çok bilinen bir bakteriden gideceğim. Lactobacillus rhamnosus GG diye bir bakteri var. Özel bir kültür koleksiyonuna aittir. Bu arada biz güvenilir bakterileri genelde genom analizleriyle yapısı belli, direnç aktarmayacak, antibiyotik direnci aktarmayacak, toksin yaptırmayacak özel bakterilerden seçeriz. O özel bakteriyi de geniyle analiz ederiz. Şimdi bu dediğim bakteri ne demek ve diğer bakteriden farkı ne? Diğer bakteri kim? Ciltte de bulunan laktobasillerin arasında Lactobacillus rhamnosus diye bu dediğim GG olmadan çok var. Ama GG dediğimiz şeyi koyduğunuz zaman, bakteriyi ortaya koyduğunuz zaman alerjileri yöneten bir bakteri çıkartıyorsunuz önünüze. Ama bu bir sürü çalışmadan geçiyor. Deneysel yayınlar yapılmış vesaire. Gelelim sizin sorunuza. Kalsiyum ve D vitamini ile ilgili özel etkisi tespit edilmiş bakteriler var. Tıpça söyleyeceğim Lactobacillus paracasei diye bir bakteri var. Bunun ilişkili gruplarını en çok görüyoruz burada buna hizmet eden. Yani kalsiyum ve D vitamini yaptıran, D vitamini reseptörlerini arttırıyor metabolitiyle. Durduk yere biz buna bu anlamı yüklemiyoruz. Bunu deneysel olarak gösteriyoruz, hayvan çalışmalarında gösteriyoruz, insan çalışmalarında gösteriyoruz ve diyoruz ki evet biz bunu diş eti hastalıkları veya kemik sağlığında, kemik yapımında kullanabiliriz gibi bir sonuca çalışmalarla gidiyoruz. Vardır yani hem D vitamini absorpsiyonu, reseptörlerinin artırılması, kalsiyum yapımı, zaten bizim bağırsak bakterilerimizin probiyotikler insan kaynaklıdır. %90 küsür diyelim, 98 hatta çok azı toprak kaynaklı olanları var bazı probiyotik bakterilerin. İnsanlarda aslında bağırsak bakterilerinin birinci görevi ne? Besinlerinin parçalanması, vitamin ve mineral oluşturulması. İşte bu özellikleri tamamen tanımlanmış olanları biz probiyotik olarak kullanıyoruz. Sporcularda da kullanıyoruz mesela. Kas gücünü arttıran, bu endurans, esnekliği, dayanıklılığı arttıran. Aynı şey ağıza hemen tekrar dönecek olursak diş eti yapımını, yara onarımını, kemik yapımını etkileyecek ciltle ilgili bakteriler arasından seçiyoruz. Ama buraya geliştirilmiş probiyotikler arasından biraz önce telaffuz ettiğimiz bakteri grupları da aslında bu hem kemikle ilgili kalsiyum metabolizması hem D vitamini reseptörü ve yapımıyla alakalı alanlarda ve mineral dengesi ve asiditenin tamponlanması anlamında önem taşıyor ve ağız sağlığında da öne çıkan yani son zamanlarda bu anlamda öne çıkan bakteri grupları içinde. Şimdi bu söylediğiniz nokta benim için gerçekten çok önemli ve can alıcı. Neden? İki sebebi var. Bir tabii ki kemiğimizin çok güçlü olmasını ve yaptığımız her türlü tedavinin ve implant uygulamalarının başarılı olmasını çok tabii ki istiyoruz. Ama öbür taraftan diş hekimlerini çok etkileyen başka bir konuda bifosfonatlar. Bifosfonatlar kullanan hastalarda ağız içi cerrahi uygulamada zorlanıyoruz. Özellikle enjeksiyon formlarından sonra yaralanma ömrü çok düşük olduğu için bazı sıkıntılar çıkıyor ve kanlanma çok zayıfladığı için iyileşme ile ilgili sorunlar yaşanabiliyor. Ve gözlemlediğimde o ki bazı mecbur olunan noktaların dışında yani kanser vakaları, ileri kırılma yönüne doğru giden vakalar veya benim haddime düşmez hangi noktalarda olacağı ama bazı erken aşamalarda tam gerekmediği durumlarda bile verilebiliyorken halbuki bu söylediğiniz desteklerle bunların da tedavi edilebiliyor olması
ve bifosfonat gerekliliğinin azalması bence belli kişilerin yaşam kalitesini artırmaya yönelik çok önemli bir nokta. Doğru. Onu da özellikle belirtmek istedim. Son bir sorum olacak hocam. Bizim tabii ağız sağlığını, daha doğrusu ağzın hijyenini etkileyen çok önemli ve sorulan noktalardan birisi olduğu için ağız sağlığı, yani mikrobiyotasıyla Alzheimer ilişkisi bize çok geliyor. Niye oluyor bu? Ve insanlar çok mağdur oluyorlar. Vücut sağlığı ama onun da belki üzerinde çok önemli olan bir konu beyin sağlığı. Orada Alzheimer ve diğer nörolojik konularda ağız mikrobiyotasının önemi nedir acaba? Şimdi bu da çok popüler bir alan haline geldi. Neden? Bulduklarımız bilimsel olarak kanıtlarımızla ortaya çıkıyor aslında bu sonuç, ilişkiler. Nasıl? Alzheimer'da da, hatta bu psikotik hastalıklar, şizofreni gibi hastalıklarda da bu ağızdaki biyobelirleyiciler artık çok ön plana çıkmaya başladı. Ne gibi? Biraz önce bir bakteriden bahsetmiştim. Porphyromonas gingivalis diye bir bakteriden. Bu nörodejeneratif dediğimiz veya nörolojik veya nöropsikiyatrik hastalıklarda bu grup bakterinin de çoğaldığı gösterildi. Porphyromonas gingivalis'in. Fakat biz şu ekseni hiç unutmayalım ama. Bağırsak oral eksen gibi. Bağırsak oral beyin ekseni gibi. Doğru. Ekseni hiç unutmayacağız. Çünkü aslında olayın ana merkezi, jeneratör bağırsaklar. Yani bu bakterilerin rezervuarı da aslına bakarsanız yine bağırsaklardan kaynak almış oluyor. Ama Porphyromonas gingivalis özelinde ağızda daha rahat kolonize oluyor. O yüzden oradaki sayıyı daha yüksek ve rahat buluyoruz. Ama burada bağırsakla ilgili bozukluk hiç unutulmayacak. Onu en baştan zaten ikisinin bağlantılı olduğunu konuştuk. Hep söyledik. Şimdi buranın düzenlenmesinde ne yapmamız lazım? Yani ben ağızdaki rahatsızlığım veya ağızdaki hastalıklar, diş eti hastalıkları sorguladığımız zaman bu hastaları, zaten mesela nöroloji de hep bağırsak eksenli gitmeyi ve o soruları hep sorar. Sizler de eminim soruyorsunuz. Sadece bir dışkılama düzeni sorusuyla bile bu anlaşılıyor. Çoğu hastalarda kabızlık, dışkı düzensizlikleri var mesela nörodejeneratif grupta. Şimdi buradaki koruma ve düzenlemede o zaman ne yapacağız biz? Hem bağırsak üzerinden hem de ağız üzerinden gideceğiz. İki grup bakteri sağlığını da hedefleyeceğiz. Bağırsak üzerinden giderken aslında yaptığımız yönetim, oranın hem beslenme hem koruyucu bakterilerle, probiyotiklerle düzenlenmesindeki yönetim bizim inflamasyon dediğimiz enfeksiyon olmadan olan dokudaki yangı, yani dokunun şişmesi, ödemlenmesi ve oradaki salgı profillerinin koruyucu stokin diyoruz biz bunlara, koruyucu stokinlere doğru kaymasını sağlamak. Çünkü bu stokinler ağızda da aynı şekilde çalışacak. Koruyucu stokin dediğimiz koruyucu salgılar aslında buradaki bakterilerin yine kendi çevresinin oluşmasını da etkileyecek. Ağız sağlığını da etkileyecek. Ve eksenlerde bizim kullandığımız bir tanımlama var. Sızdıran bağırsak. Sızdıran oral eksen ve sızdıran beyin ekseni aslında. Sızan ne? Bakterinin duvarındaki toksin aslında kana karışıyor. Gram negatiftir. Ağız içinde de çok gram negatif. Yani teknik bir şey söylüyoruz ama bakteri grubu olarak. Bakterinin kendisi için koruyucu ama bizim için son derece zararlı olan eser miktarda toksin karışıyor sürekli devreye. Biz biraz önce başka bir şey daha vurguladık. Diş eti kanamaları ve ince kapiller sistemden bakterinin direkt merkezlere taşındığı. Bağırsaktaki bu bakteri oral kolonizasyon ve kapiller sistemle direkt beyindeki dokulara yerleştiği gösterilmiş. Yani bizim artık bu nörodejeneratif gruplarda ve biraz önce bakın şizofreni gibi psikotik bir hastalıktan bahsettim. Artık biz buradaki ağızla ilişkili kolonizasyonu bu tip psikotik hastalıklarda da görüyoruz. Yani bizim buradan anlayıp yapacağımız şey ne? Evet, ideal yönetime gelelim. Mesela nasıl ideal yönetim olmalı? Mikrobiyomları görelim. Mikrobiyom özelinde biz hem beslenmesini hem de kişi özelinde kişiselleştirilmiş sağlık yönetimine geçelim. Çünkü bütün dünyanın aslında şu anda hedeflediği şey kişiselleştirilmiş sağlık yönetimidir. Veya da hassaslaştırılmış tıp diyoruz biz buna. Bunun yönetim mümkün mü?
bizim koşullarımızda çok popüler dünyada. Evet, mümkün. Biz bunu yapabiliyoruz. Mikrobiyomları ortaya koyabiliyoruz ve buradan da beslenme ve probiyotiklerle nasıl yöneteceğimizi biliyoruz. Hiçbirini yapamadık. Ne yapmamız lazım? En azından hem bağırsak düzgün bir dışkılama olması gerekiyor. Bağırsakta gaz, şişkinlik ve sıkıntılar varsa o bağırsağın mutlaka yönetilmesi gerekiyor. Bağırsak olmadan eksenlerin hepsinde sorun çıkacağını unutmayacağız. Bağırsak merkezde. Ağız anlamında ayrı bir konsantrasyonda olmamız gerektiğini biliyoruz. Çünkü aslında bu tip özel hastalıkların direkt belirleyicileri orada yerleşiyor bir taraftan. Ağız sağlığının korunması, probiyotiklerle desteklenmesi, beslenme düzeninin biraz önce saydığımız özelliklerle ilişkilendirilmesi gibi aslında önemli bazı hususlar. Kolay demeyeceğim ama buraların özellikle iyileştirilmesi, kolaydan kasıt alışkanlıkların değişmesi gerekiyor. Yediğimiz alışkanlıklar, ne yiyeceğiz? Tahıllarda da seçici olmamız gerekiyor. Katkılılardan uzak duracağız. Sebze olacak. Daha ziyade böyle tüketimde küçük başa doğru gideceğiz. Hem süt ve süt ürünlerinde hem de et konusunda diyelim. Ve morları bol miktarda devrede tutacağız. Bunların hepsi olunca biraz daha işte bu zor yönetilir gibi gözüken hastalıklar. Peki hocam, karbonhidrattan tamamen uzaklaşılması gibi bir genel yargı var. Mesela ekmekte örneğin çavdar ekmeği gibi daha işte bağırsak geçirgenliği anlamında ya da işte siyah ekmek gibi. Bunlar dahi mi hiç yenilmemesini öneriliyor, yoksa bu tür konularda insanları biraz daha rahatlatabilir miyiz? Genel yaklaşımınız nedir? Şimdi bağırsak konusundan tabii ben yola çıkarak sonuçta Evet. ben diyetisyen değilim ama Tabii ki. bağırsakla uğraşan bir hekim olarak buradaki prensipleri tabii ki biliyoruz. Prensipler nedir? Bu gluten nedir? Gluten hikayesi nedir? Çünkü herkes bir gluten yememeye çalışıyor bir taraftan. Şimdi aslında glutende şöyle bir durum var. Glutenin bu genetiği oynanmış meselesi. Yani 2N14 kromozom 28'den 42'ye kadar çıktı. Bu sürdürülebilir beslenme için çıktı aslında. Tabii. Çünkü genetiği niye oynansın bir ürünün daha iyi olsun diye. Fakat protein yapısı değişti glutenin. Gliadin diye bir proteini var biliyorsunuz. Bunun yapısı bayağı amorf bir yapıya döndü. Şimdi gıda ile uğraşan gruplar şunu vurguluyor. Yine sürdürülebilir, yani hızlı tüketimde o hamur 20 dakika gibi bir sürede hemen fırınlanıyor. Parçalanmıyor gluten. Bir de o işlenmiş gruba giriyor o beyaz un aslına bakarsanız ve yine parçalanmadan biz o amorf gluteni almış oluyoruz bedene. Şimdi mikrobiyota açısından gluten hiç mi yememeli bu bağırsak? Yapılan çalışmalar aslında nitelikli gluten içeren un grupları, kim bu? Siyes, kara kılçık, kavulca. Çünkü şu an o kabuzlu buğday dediğimiz grupları daha kolay koruyabiliyoruz. Bunlar yenmediği zaman yine istemediğimiz bakteriler çok artıyor. Enterobakterisi artıyor. Hiç yemeyelim Ata demiyoruz. tohumlarını öneriyoruz. Ata tohumunu öneriyoruz. Ekşi mayaları öneriyoruz. Daha böyle kahverengi o siyez, kara kılçık, kavulca dediğimiz veya iyi bir tam buğdayı öneriyoruz aslına bakarsanız. Yani herkesin ulaşabilmesini de tabii diliyoruz, öyle diyelim. O ekşi mayada uzun sürede parçalanıyor gluten ve bizim için faydalı kısımları kalıyor buğdayın. Bu faydasız değil, B vitamini kaynağı, lif kaynağı. Tabii ki bağırsak için faydalı. Hiç değil. Ama bunu biraz o ticari mayalarla olan beyaz hamurlardan farklı bir gruba çekmemiz gerekiyor. Kuru baklagiller belirli bir oranda kalacak. Onun dışında sebzelerimiz kalacak, meyvelerimiz kalacak. Küçükbaş ete biraz daha çok mikrobiyota daha rahat tüketiyor. Bir de miktarlarına dikkat edeceğiz. Az yiyeceğiz. Evet. Az yiyeceğiz ve tabii şuna da girelim. Tabii bu da yine mikrobiyota ile ilişkili çıkacak. Dünyadaki en mutlu insan kimdir yapılan araştırmasında? Sizce kim çıkmış olabilir? Hangi gruplar çıkmış olabilir? İnanın düşünemedim. Değil mi? Bunun mesela çok para kazanmak mıdır, ne bileyim çok popüler olmak mıdır, işte çok mu evli mi olmak, yani bir partneri Kafası olması rahat mıdır, olan çocukları insanlardır en fazla. Şöyle bulunmuş. Evet. Aslında mikrobiyota ile ilişkili yine. Evet, iyi anlaşan çiftlerin bile mikrobiyotası benziyor. Sosyalleşen insanların en Tabii. mutlu insanlar olduğu. Ve bunların da mikrobiyotalarının çeşitliliğinin fazla olduğu gösterilmiş. Doğru. Çeşitlilik diye bir kavram var mikrobiyotada, biyoçeşitlilik. Ne kadar zengin
mikroorganizmalar sağlıkla o kadar ilişkili. Biz bakterilerimizi kaybettikçe sağlığımızdan uzaklaşıyoruz. O yüzden bakın yine mutlulukla da ilişkisi ortaya Çok konmuş önemli. oluyor. Sosyalleşen kişiler. Biraz önce Alzheimer'la ilgili bazı önerilerde bulundunuz ama sanıyorum ki benzer şeylere mi gelecek? Diyabet ve kalp sağlığı ile ilgili de ilişkileri nelerdir? Çünkü bunlar bizim mesleğimizde en çok rastladığımız hasta grupları. Evet. Şimdi biz 2008'de yayınlar yapmıştık. Neyle ilgili? Kalp damar cerrahı arkadaşlarla beraber ateron plaklarında Chlamydia, Helicobacter gibi bakterileri göstermiştik o yıllarda. Ve şunu biliyoruz. Mikrobiyota profilinde özel değişiklikler aslında o aterosklerozla ilişkili plak oluşumuna sebep oluyor. Yağ metabolizmasıyla, mitokondriyal aktiviteyle bizim mikroplarımız çok ilişkili. O yüzden hep yine gelelim mikrobiyota sağlığına. Burada bizi hastalandıracak özel grupları biz yine beslenme stilimizle, örneğin bir kalp damar hastalığına yatkınlık yine bağırsak bakteri baskınlığıyla alakalı. Enterotip diye bir kavram var bağırsakta. Yediklerinizle orada mesela et çok tüketenlerde bakteriodes, hamur çok tüketenlerde tahılda ruminikok, provetella da sebzededir. Mesela ruminikoku çok baskınsa kişi daha çok hamur yemeye meyleder. Bakteriodes çok et tüketiyorsa kalp damar hastalıkları, mesela iki grupta da kalp damar ve metabolizma hastalıklarına yatkınlık olur. Buradan şuraya işaret etmek istiyoruz. Biz aslında beslenmeyi biraz o bakteri gidip yediriyor ya bize, belli bir disipline sokarak, yani bunu evet canınız istiyor. İşte bende karbonhidrat bağımlılığı var. Kimsede bir bağımlılık yok. Aslında O oradaki bakterileri ruminikok beslemeyelim yediriyor. diyorsunuz. Evet. Öyle. Bu zinciri aslında beslenmeyi bilerek, aslında o profili bilmek en büyük kuvvet de bilerek kıracağız. Yani erişkinlerde dediğim gibi az ve aslında 2 öğüne yakın bir beslenme. O önerilen bir şey. Öğleye doğru bir öğün, erken akşam saatinde bir akşam yemeği yemek ve çeşitli renkli tabaklar, salata ve sebzeden daha ziyade olan ve beyaz eti daha çok. Akdeniz tipi beslenmeyi evet öneriyoruz gerçekten de ve bu anlamda bu grup beslenmeler bağırsağa da iyi geliyor. Zeytinyağları iyi geliyor. Doymamış yağlar iyi geliyor. Aslında bunlar diyabet için de zaten tip 2 Tamamen. diyabet için de aynı şeyler Aynı. geçerli. Zaten buraya onunla ilişkili açılmıştı burası da. Kardiyometabolik ve diyabetiyle alakalı gruplarda beslenmede bu yönde olması gerekiyor. Çok teşekkür ediyorum. Ağzınıza sağlık. İnanılmaz bilgiler aldım ben de. Çok mutlu oldum. Ben çok teşekkür ediyorum. ederim. Çünkü bu hepimizin aslında sağlık yönetiminde birey olarak da öğrenmesi gereken, bilmesi gereken, merak da ettiği konular, profesyonel olarak da işbirlikleriyle inşallah ufku daha çok açılsın diyoruz. Ben Umarım. çok teşekkür ederim davetinize. Umarım. Kıymetli izleyiciler, diş hekimliğini sadece bir diş hekimliği olarak görmekten vazgeçiyoruz ve ne yapıyoruz? Genel tıpla ilişkilendiriyoruz. Aslında pek çok meslektaşım bunu zaten yapıyor ama aynı zamanda hastalarımızı da bu konuda bilinçlendirmek bizim için çok önemli bir görev. Bugün de yine mikrobiyota deyince aklımıza gelen ilk isim sevgili Meltem Hocam'la çok detaylı ve güzel hap bilgileri içeren çok güzel bir sohbet yaptık. Ayrıca epigenetikle ilgili bir önceki yayınımızda yaptığımız bilgilendirmeleri de merak ediyorsanız tekrar 1. bölümümüzü izleyerek değerlendirebilirsiniz. Sevgiler, saygılar.